Evet, RD Ekran'da yeni bir programla yine karşınızdayız. Bugün değerli konuğum, önemli reklam insanlarından Lize Karaboğa yanımızda. Lize Karaboğa, Ajans Ultra'nın eş başkanı, Reklamcılık Vakfı'nın bir önceki dönem başkanı ve çok değerli bir reklam insanı. Lizeciğim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Şöyle sana bir papatya vererek başlamak istiyorum bu programa. Çünkü... Bir deyip üç vermek de bizim reklamcılığın esaslarından. Ben de o zaman papatyalarımı şöyle... Evet, orada bir şey yapabiliriz papatyalarımızı. Güzel bir yer bulamadım ama tutacağım. Evet. Tamam, çok teşekkürler nezaketin için. Ben de ilk defa ceket giydim. Lize Hanım'ın zerafetine uyum sağlayabilmek adına. Ederim. Mesleğe sen Man Ajans, J. Walter Thompson'da başladın. Evet. Hangi departmanda başladın? Nasıl reklam işine bulaştın diyelim tabiri caizse? Reklam işine ben aslında içine yuvarlandım. Yani tamamen kaza oldu. Ben Türkiye'de yapılan ilk Kristal Elma balosunda hostes olarak çalıştım. Öğrenciydim, üniversite öğrencisi. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Fakültesi'nde okuyorum. Ve o zaman günübirlik ya böyle küçük cep harçlığı için küçük hosteslik işleri veya günübirlik İstanbul rehberliği yapıyorum kendime cep harçlığı çıkartmak için. Setur'dan aradılar. O zaman Setur'la çok çalışıyoruz. Dediler ki böyle bir şey var. Tamam dedik. Biz gittik işte topladılar böyle genç kızlar, delikanlılar. Eli Acıma, toprağı bol olsun dernek başkanı. Ve ilk defa Kristal Elma ortaya çıkarılmış. Hilton'un şeysinde yapılıyor. Uzantısında o convention bölümünde. Harbiye Hilton'da. Harbiye Hilton'da. Zaten hepimize bir kıyafet organize etmişlerdi. Bayacıman kendisi hepimizi dizdi sıraya. Hepimizi kontrol etti tek tek. Üstümüze başımıza baktı. Temiz miyiz baktı. Tırnaklarınıza da baktı mı? Neredeyse. Eminim o çaktırmadan bakmıştır. Ve hepimize bilgi verdi, brief verdi. Nasıl davranmamız gerekiyor? Bir şey olursa ne yapmamız gerekiyor? Ve sonra gece başlayınca rüya gibi bir akşam oldu. İnanılmaz güzel insanlar geldi. İnanılmaz şık hanımlar, inanılmaz hoş beyler. Hiç öyle bir şey yani içinde bulunduğumuz için. Ben üniversite kampüsünde büyüdüm. Evet. Reklamcılığın yani, Oscar'ları o yıllarda. Evet, mimarlar, mühendisler arasında büyüdüm ama hani birden tuvaletli, smokinli hatta küpeli erkekler ilk defa gördük ve o akşam büyük ekranda, salonda ilk defa işte o reklam filmleri, ödülleri, büyük şeyler çok büyülenmiştim. Sonra bir iki defa teşebbüs ettim Man Ajans'a girmeye. Eli Bey'den dolayı mı Man Ajans'a girmek istedin? Yani evet. Sen onu tanıyorsun. Reklamcı diye ben onu tanırım diyorsun. Yani. Ben öyle mi? Tesadüf bir Man Ajans'tan birisiyle. Aslında benim herhalde reklam ajansı kader ağlarını yavaş yavaş örmüş. Fakat sonra ben kendimi ayakkabıcı olarak buldum. Yani reklamcı bu daha enteresan. Evet. Kristal Elma ödül töreninden ayakkabıcılığa. Evet, mezun olunca ben 1-2 sene çok büyük bir Türk üreticide uluslararası fuarların organizasyonu, koleksiyonların organizasyonu, aslında dış ilişki gerektiren her şeyin organizasyonu, ham madde ithalatından tut da kambiyodan ihracat, işte Rusya ilişkileri, Almanya'da fuarlar, İtalya'da fuarlar, onu yaparken benim çok yakın bir arkadaşım reklam ajansına çalışmaya başladı. Piramit'te o zaman. Man Ajans'ta staj yaptı, Piramit. Ve ben tekrar reklamcılardan... Kim o arkadaşın? Devam ediyor mu sektörde? Devam etmiyor. Şimdi turizm sektöründe devam ediyor ve bir reklamcıyla nişanlandı. Ve çok küçük bir nişan yapıldı. Beni davet etti. Ve ben orada daha da çok reklamcıyla tanıştım. Tanışıp da sohbet ettiğim reklamcılardan birisi Cefi Medina'ydı o akşam. Sen en üstten başlamışsın. Evet. Ben de o sıra iş arıyorum. Yani o ayakkabı işine devam etmek istemiyorum. İhracat beni, hani kambiyo beni yeterince heyecanlandırmadı. Böyle acaba marketinge mi kaysam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam diyorum. İşte Jeff ile de yan yana düştük. İşte tabii gençliğin de verdiği arogansla ben hani bütün dünya bana aitmişçesine hayallerimi anlattım. O da böyle yaptı, hani bir nezaket. Sonrasında telefon çaldı. Çok kibar bir hanım. Dedi ki Jeff Medina görüşmek ister. Bir davet etmek ister. Gittim. Bir sohbet, işte sorular. Yani o dönem hep
Manajans hep öyleydi herhalde. Yani altın yılların sonları diyorlardı o zaman. Hani siz yetişemediniz diyorlardı ama bizim gördüğümüz şey bayağı olağanüstüydü bir bakış açıma göre. Hep çok kaliteli insanlar vardı. Yani çok farklı renklerde insanlar vardı ama çok böyle gözümüzü yukarıya hani yukarıya doğru bakıyorduk onlara bakarken. Yani felsefeciler, yazarlar, ressamlar, hani çizerler ama öyle yani bir dönem çok, de var tabii. evet, tiyatrocusu, doktoru, dişçisi, antropoloğu, Evet. yani böyle çok ilginç bir insan. Mürekkep yalamış, entelektüel Evet, zekaya evet. sahip insanların reklamcılığı keşfettiği yıllar. Evet. Sonra işte Jeff'i biraz konuşup hani benim medyada olabileceğime yani iyice ikna olduktan sonra dedi ki yalnız dedi seni dedi Sait'le görüştüreceğim de tanıştıracağım. Sait Aytemur mu? Sait Aytemur. Tamam dedim ben. Sait geldi görüşmeye. Bu görüşmeler hep akşam belli bir saatten sonra oluyor. Ben Kartal'da çalışıyorum o zaman anca gelebiliyorum falan. Onlar zaten geç saate kadar çalışıyor. O zaman neredeydi Manajans? Manajans şimdiki Apagiz'in olduğu yerdeydi. Orası eskiden daha küçük bir binaydı. 4 katlı. 3. 4. katları Manajans. 2 kata yayılmış bir şeydi. Altta da Apofuset vardı. Sait geldi bir akşam saçı başı dağınık. Beni görüyor, ne yapıyorum ben, niye bununla görüşüyorum gibi bir ifadeyle. Neyse hofladı pofladı biraz. Sonra bana işte bir soru sordu. Hani adettendir ya işte sana dedi bir para versek dedi. Ne yaparsın dedi. İstediğin şeyi yapmak hani sana nasip olsa. Ben de dedim ki yani hani benim ailem göçmen. Kuzey Kafkasya göçmeni. Bu birkaç kuşağa da yayılan çok ilginç hikayeler var. Bunları sinemaya aktarırdım dedim. Bir şey demedi. Ben yani anlamadım ben Sait'le nasıl görüşmemin geçtiğini. O zaman medya Sait'e bağlı değildi ama ben bir şekilde işe girdim. Yani Sait'i çok etkilemiş olduğumu düşünmüyorum ama bunu şunun için anlatıyorum. Çünkü Manajans'tan ayrılırken bunun bir hikayesini yaşadık biz beraber. Öyle başladım. Başlayış o başlayış. Çok güzel. Peki medyadan marka ilişkilerine geçtin. Evet, değil mi? medyadan Devamda. Manajansta mı geçtin, başka ajansta mı oldu o? Aslında şöyle oldu. Ben medyadan müşteri ilişkilerine geçmek fikri gelmeden önce hani acaba doğru şey mi yapıyorum, ne yapıyorum, işte biraz başka bir arayışlar mı olmalı? İşte gençlik yıllarında insan daha çok arıyor ya yolunu bulmak için. Çok sevdiğim ve Manajans'ta o zaman müşteri direktörü olan, çok senin de yakından tanıdığın Selda Sedes dedi ki madem böyle bir hani artık bir şeyler düşünüyorsun ayrılmak gibi. Benim bildiğim kadarıyla yani Cem Bilge seni çok sever sayar. Cem de o zaman bizim işte genel müdür yardımcılarımızdan Manajans'ta. Çok iyi bir kadro vardı tabii o zaman. Bir onunla sohbet et kafan açılsın dedi. Meğer Cem ayrılırmış, o sırada ayrılmaktaymış ve bir fuarcılık şirketinde önemli bir yöneticilik pozisyonu yapacakmış. Hemen beni hop dedi işe aldı Cem. Ha, ne güzel. Ve ben yani bir süre onunla beraber fuar pazarlamasının işte aslında müşteri tarafına geçtim bir anlamda. Ama o da ajans gibi hizmet veren bir sektör. Ama reklam ajansıyla çalıştım. Kısa bir dönemde olsa reklam ajansının ilişkilerini yürüttüm. Ama önce Cem vazgeçti gitti geri reklamcılığa. Sonra da ben vazgeçtim. Dedim ki benim yerim öteki taraf, reklam ajansı tarafı. Ve yine onunla buluştuk. O heyecan yok değil mi diğer tarafta? Bence bu bir yapı işi. Yapı meselesi. Geçen gün çok sevdiğim bir reklam veren dostumla konuşuyorduk. Bazı insanlar öteki tarafta daha mutlu oluyor. Yani tam taraf olarak ayırmak da doğru bir şey değil. Tabii, ama birlikte çalışıyoruz. yani reklamcılığın içerisinde mutlu olmak için onun dinamiklerinden zevk almak gerekiyor bence. Herkes zevk almayabilir. Ve belirsizliklerinden. Belirsizliklerinden, Son hareketlilikten. Bazıları daha korunaklı hayatlar seviyorlar. Böyle hedefleri belli olsun, aynı markada yükselsin, bu bir kariyer olsun istiyor. Reklamcılık biraz daha maceralı ve riskli bir yolculuk tabii. Tabii. Peki meslekte kendine kimi örnek aldın? Kimin reklamcılığını beğenerek yetiştin? Ben bu soruyu konuklarıma genelde sormaya çalışıyorum. Özellikle reklam kökenli konuklarıma. Çünkü bunu önemsiyorum.
O usta çırak ilişkisi artık eskisi kadar Usta yaygın çırak değil. ilişkisi ben bu işe girdiğimde çok vardı. Yani biz işte ilk bir 6 ay bize işte önümüze çeşitli şeyler konurdu. Dokümanlar, kitaplar, bunları okuyun denirdi. Sonra ufak ufak işler öğretilirdi. Hani bir toplantıya girmek büyük bir meseleydi. Bir toplantıda konuşmak söz konusu değildi zaten. Hani bir ilk sene, belki 1,5 sene bitene kadar. Ben hani medyada, tabii medya biraz daha teknik bir iş. Bir manajansın iş yapma biçimi vardı. Önce o formasyonu verirlerdi. Yani telefonu açmaktan başlardı. Hani Bir okul yani. Evet, önce ajansın adı söylenecek. İşte bu toplantı notu şöyle yazılacak. Onlar 40 kere yazılır, 40 kere düzeltilir. Yani o öğretilene kadar, yani o zaman direktörüm Selma Yalama'ydı. Çok şey öğretti bana medya tarafında ve bir işe bakış açısı olarak bir iş disiplinine girmek de insanın hani ilk şeysinde çok kolay Tabii, değil, ilk adımlarında. Sonra ama müşteri ilişkilerine geçtiğim zaman, bunu da Cem o zaman Saatçı'yı yönetmeye başladı ve çağırdı, dedi ki hemen gel görüşelim. Sen de ne yapmak istiyorsun dedi. Müşteri ilişkilerini yapmak istiyorum, orada olmak istiyorum. Büyük fotoğrafı görmek istiyorum dedim. Tamam dedi, başla. Sana iyi bir kötü haberim var dedi. İyi haber de önce kötü haberi ver dedim. İşte birlikte çalıştığımız CNR Fuarcılık ilk müşterin olacak dedi. O da yani yorucu olduğu için kötü haber diyor. İkinci, peki iyi haber ne dedim. Selda senin direktörün olacak dedi. Selda da benim hem çok iyi arkadaşım, hem hani o müşteri ilişkilerinde ben medyada, ama Selda benden senior'dı. Ve ben Selda'dan çok şey öğrendim. Yani Çok tutkulu bir reklamcıdır Selda. Selda bana hani müşteri İşine ilişkilerinin ne demek olduğunu ilk anlatan, öğreten, yani bu meslekte bir disiplin, gerçek bakış açısı, hani hocalık, mentorluk anlamında ben ondan öğrendim. Ama senin sorduğun sorunun tam bir cevabı yok aslında. Biraz da yolda kendin debelenerek Evet, öğrendin, yani öyle mi? çok hayran olacak insan var dünyada. Yani çok büyük işler yapmışlar. Bunların içerisinde çok ilginç figürler var. Bazılarını biz bilmiyoruz bile, sonradan keşfediyoruz. Yani bu yıllar önce bu işi sadece erkekler yaparken hani ortaya çıkmış kadınlar var. İşte Mary Wells gibi. Yani bunlar çok, hepsi bence örnek insan. Doğru. Onun için böyle bir tane ikonum vardı ve ben onu adım adım takip ettim diyemem. Peki tam sen de dönemden bahsettin. Mad Men sorusu sorayım sana bir tane. Mad Men'i izledin Bunu mi? herkese soruyor musun? Yok, herkese sormuyorum. Bu sana özel bir soru. Evet. Mad Men'i izledin mi? İzledim. 60'lı yıllar reklamcılığında geçiyor. New York'ta ağırlıklı. Orada kendini özdeşleştirdiğin bir karakter var mı? Hiç yok. Hiç kimse yok. Peki ne düşündün yani Mad Men'i izlerken? Ya Mad Men'de... o dönem mesela ben keşke o dönemde reklamcılık yapsaymışız dediğim çok olmuştur. Çünkü Insight'ın yeni keşfedildiği dönemler. Onu biraz böyle storytellingle birleştirdiğinde çok acayip işler yapma şansın var filan. Ben 1960'lı yılların bir sürü şeysine hevesleniyorum da spor arabaları başta olmak üzere ve kılık kıyafet. Ama mesleki açıdan böyle bir heves duymuyorum. Çünkü bu çok yani çok seksist bir dönem bir kere. Yani kadınların rolünün bu sektörde hani maksimum sekreterlik olarak kabul edildiği. Doğru. O gözle hani bakınca katılıyorum biraz sana. kendisini hani ön plana çıkarmak isteyen bir kadının çok ciddi bir mücadele vermesi gerektiği, kadın erkek ilişkisi toplumsal dengeler açısından sıkıntılı bir dönem ve Amerika ki bu işin beşiği bayağı tutucu bir yer bu konuda. Hı. O yüzden biz günümüze bakalım. Burası daha mı iyi? Benim için öyle. Harika. Peki network ajanslarda yöneticilik yaptın uzun yıllar. Evet. Bu zor mu ya? Birilerine hesap vermek sürekli, rapor vermek, patronunun bazen burada olmaması, yurt dışında yaşayan birine işte 15 Temmuz'u anlatmak, işte dolar krizini anlatmak, yok bilmem nesini anlatmak, zor mu bu işler? Zor, kolay değil. İşte Türkiye çok farklı bir ülke. Dinamikleri o kadar değişken, o kadar bir seneden bir seneye çok büyük şeyler olabilen
ve öngörülemeyen bir takım krizlerle karşılaşan bir ülke ki bunu bir Avrupalıya anlatmak zaten çok zor. Yani çok ileriye yönelik planlar yapan ve bunları adım adım uygulayan, yani sistem kuran adamlar bunlar. Ama tabii bu şu demek değil. Yani onların bakış açısı her şeyin en doğrusunu getirir de demek değil. Doğru. Yani dünya bir takım yerlerden geçiyor. Ekonomik anlayış olarak, şirketlerin kurulma kültürü olarak, iş yapma biçimi olarak günün sonunda büyük network ajansları da büyük reklam verenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modellendi ve kurgulandı. Ama şu an hani global markalar bir sürü konuda sıkıntı yaşıyorlar. Kolay değil. Yepyeni markalar doğuyor. İnsanların alışveriş yapma biçimi değişiyor. Medyayı tüketme biçimi değişiyor. Ve yeni denemeler yapıyorlar. Kendi ajanslarını kuruyorlar. Kendi ajanslarını kuruyorlar. Evet, dijital danışmanlık şirketleri bu işlere giriyor. Dijital ajanslar alıyor, kuruyor. Evet, hafta sonu neredeydik? Social Media Awards jürisindeydik seninle. Evet. Deloitte'dan arkadaşlar vardı. Aynen öyle. Bizi auditçilerle karıştırmayın. Biz dijital ajansız diye tanıtıyorlardı kendilerini, değil mi? Evet, kesinlikle. Çağ değişti bayağı. Çağ değişti. Network ajanslarının da işi zor bu anlamda. Daha doğrusu network ajansı değil orada konu. Büyük yapıların ve dünyaya yayılıp hani belli bir sistemi her yerde uygulamaya çalışan bence her yapının işi zor. Çünkü her şey çok granüler hale gelmeye başladı. Yani bütün sınırlar kalktı. Hiç kimseyi hiçbir şey bir kutunun içine koyup kutu bu, sistemi de bu deyip bunun tam anlamıyla öyle işlemesini bekleyemiyorsunuz artık bugünkü dünyada. Onun için modeller çok zorlanıyor. Her türlü bence 60'larda, 70'lerde tohumları atılmış ve belki 80'lerde, 90'larda büyütülmüş. 2000'li yıllarda da kendi sofistikasyonunu yaşamış olan modeller bugün kendilerini yeniden tanımlama ihtiyacındalar. Evet. Peki sence neden Türkiye'den bir network ajansı çıkmıyor? Bu sermaye ile doğru orantılı bir şey. Yani büyük reklam veren, global reklam veren marka sayısıyla, yani biz nasıl global marka yaratmakta zorlanıyorsak ve bir sürü sektörde üretici pozisyonundaysak, bence reklam sektörü de, yani her ülkenin reklam sektörü kendi ekonomik ve sosyokültürel gelişmesinin bir aynasıdır günün sonunda. Çünkü biz toplum için, yani o toplumla markalar arasındaki bağ kuran bir sektör olduğumuz için ve hizmet sektörü olduğumuz için ülkenin gerçekleriyle çok paralel bizim sektörümüzün büyümesi, gelişmesi, nereye doğru evrildiği. Bence bunun cevabı burada yatıyor. Başkanlık seçimlerinde çok gündem konusuydu bu. Türkiye'nin dünya markası çıkarma kapasitesi. Muharrem İnce de seçim meydanlarında bunu çok dile getirdi, biliyorsun. Ama çeşitli gayretler de var. Bugün Türk Hava Yolları yurt dışında da reklam veren pozisyonda. Mavi Cins keza öyle. Belki Collins belli coğrafyalarda. Simit Sarayı, Londra'da gidiyorsun, bir bakıyorsun, Simit Sarayı falan, böyle akrabanı görmüş gibi orada simit yiyorsun falan hani. Değil mi? Öyle bir duyguya kapılıyor insan. Ya tabii şimdi Sicilya'da... Bunlardan bir ajans... Yani, Taormina'ya gittik. Oradaki işte bir teleferiğin şeysini, giydirmesini yapmış Türk Hava Yolları. Hoşumuza gitti. Duygulandınız değil mi? Duygulandık. Yani insan yurt dışında herhangi bir Türk markasının... tabii Türk Hava Yolları herhangi bir Türk markası değil. Yani Türk Hava Yolları ile ilgili, Türk Hava Yolları'nın son yani son 10 senede kat etmiş olduğu marka yolculuğu adına baktığında bunun yaratmış olduğu farkındalık çok yüksek bir farkındalık. Bunlar hani vakalar oluşturdular. Uluslararası reklam sektöründe de zaten iz bıraktı. Zaten bir sürü global markayla da çalıştı, biliyorsun Türk Hava Yolları. Sadece Türk ajanslardan Evet, selebriti anlamında diyorsun. Bir de Crispin Porter örneği var mesela. Evet. Yabancı ajansla çalışması anlamında. Evet. Bunu doğru buluyor musun? Yani bir Türk reklamcısına verse brief'i, o Türk reklamcısı global o işi çıkaramaz mı? Yani illa Crispin Porter'a mı gitmek lazım? Wyden Kennedy'ye mi gitmek lazım? Ne düşünüyorsun? Yo, illa gitmek lazım diye bir şey yok. Ama günün sonunda bizim işimiz yetenek işi ya. Yani dünyada çok büyük bir ligde, çok büyük bir farkındalık yaratmak isteyen bir markanın o farkındalığı daha önce defalarca başka markalar için yaratmış olan bir iletişim ortağını aramasını ben yadırgamıyorum, doğal buluyorum.
Yani bunun hani milliyetle çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet, paranın milliyeti yok diyorsun. Peki sen yeni nesil bir danışmanlık ve iletişim ajansı kurdun. Evet, Consultancy diyoruz. Söyleyebilirsek Evet, diyoruz. söylediğimiz zamanlarda diyorsun. Evet. Adı da Newton. Newton DDC. Newton DDC. Neden Newton? Adını kim koydu? Bunun adının hikayesi çok ilginç aslında. Bu oluşumda İsmail Seval, Cem Kaptan ve ben ortağız. İsmail Seval bundan birkaç sene evvel Ultra'yla belki bir yolculuk yapmak üzere Faruk Kaptan'la birbirlerini çok sayarlar, severler, sohbetler ederken o zaman aslında yeni nesil bir oluşum olma yani bir şey hayali vardı Faruk'un. Bunun sohbetini ederlerken hatta adı da hazır Newton demiş yani Faruk ona. Bu isim İsmail'in kafasında takılı kalmış. Biz isim aradık, çeşitli isimler üzerinde durduk. Derken İsmail bize bu hikayeyi anlattı. Biz de Newton çok özel bir figür çünkü bilim dünyasında. Hani Rönesans Man dedikleri tiplerden yani fizikçi, matematikçi ama işte en iyi arkadaşı bir felsefeci. Yani calculus'la da ilgili bir şey buluyor ama yer çekimiyle de ilgileniyor. Başka bir şey de yapıyor. Bir yandan hani içinde bulunduğu toplumla ilgili düşünüyor. İşte hani siyasi ve dini örgütlenme konusunda da bir fikri var. Dönemine Osmanlı'da göre. ona Hezarfen diyorlar biliyorsun. Evet. Bin evet. fenli anlamına geliyor. Evet evet aynen öyle. Bin fenli. Ve mesela kitaplarından birinin adı hani matematiğin felsefesi. Şimdi hani felsefe, sosyoloji, psikoloji, matematik ve bütün o dönemde yani bilindiği kadarıyla çerçeveleriyle feni bir araya getiriyor. Sonra ışık spektrumunu biliyorsun buluyor. Tabii. Ve bizi onun o ışık spektrumu diski ve onu yani yolu aydınlatan beyaz ışığın hani başka renklere ayrılması çok büyüledi. Biz bu Newton ismini duyunca dedik ki tamam bu bizim bundan fazla aramaya ihtiyacımız Hikaye yok. canlandı. Evet. Her markanın hikaye ihtiyacı Evet, var. Newton Ajans DDC. hikayesi de çıktı. Data Driven Bravo. Creativity. Evet, ne demek bu data driven creativity? Data Driven Creativity pek çok yerde bu iddia ediliyor. Yani aslında tabii bir sürü markanın biriktirdiği datalar var, veriler var. O veriye dayalı yöntemlerle yani o verileri işleyerek sonuçta bir yaratıcılığa ulaşmak. Ama bizim buradaki çıktılarımızdan bir tanesi Dynamic Creativity paketleri üretmek. Yani bu çok spesifik. Gündem bağlantılı mı yani? Gündem bağlantılı değil de farklı hedef kitlelere farklı şeyleri gösterme yeteneğine sahip olan dijital varlık paketleri diye özetleyelim. Yani lokasyona bağlı olabilir. İşte hedef kitlenin başka demografik özelliklerine bağlı olabilir. Profillere göre çeşitlenen, veyahut da siz değişkenleri seçiyorsunuz. Yani hava durumuna bağlı olabilir. Artık ürün neyse, konu neyse o. Sonra bunun optimizasyonu da yapılıyor. Şimdi bu bir okyanus. Bu okyanusun içinde Dynamic Creativity paketi üretebilmek sadece bir şey. Ve bunu yapan da bir sürü yer var dünyada. Türkiye'de de var. Ama biz şunu söylüyoruz. Şimdi data bir konu. Bu data ile ilgili ne yapılacağı başka bir konu. Sonra o işte içgörüye mi dönüşüyor, stratejiye mi dönüşüyor, hani yeni bir keşfe mi dönüşüyor, sonra bununla ne yapacağız, nasıl bir kreatif yapacağız, işte bunu dijitalde en iyi şekilde ortaya koyabilecek miyiz, peki ortaya koyduğumuz şeyi optimize edebilecek miyiz, sonra bunu amplifiye edebilecek miyiz, bunu başka yerlere de belki de entegre edebilecek miyiz sorularının cevaplarını hep başka insanlar arıyor. Ya da aramıyor. Data zaten markanın elinde oluyor genellikle. Data analistleri oluyor medyanın içinde ama onu analiz ettiği zaman yani o başka bir şeye dönüşüyor. Medya çatısı altında olduğu için. Strateji, insight, içgörü hani vakit ayrılıp üstüne bakılıp buna bir hani human touch ya da kreatif dokunuş getirmek hani her yapının modelinin içerisinde mümkün olmuyor. O mümkün olursa bunun data bölümü eksik kalabiliyor. Yani bunlar aslında farklı yapıların içerisine dağılmış konular. Yani bizde bu yeni yapının içerisinde medya stratejisti,
dijital medya yöneticisi, yani bütün o medyanın dinamiğine hakim olan kişi, sosyolog, stratejist ve bir de data analistleri ve biraz başka türlü yetenekte olan insanlar var. Dünyada ve Türkiye'de zaten bu verideki gelişmeler ve bunu işleme biçimini ajanslar sırtını dönemediler. Kan başta olmak üzere işte Felis de var. En son Social Media Awards'ta da sosyal medya bazında görmüştük. Veriden doğan yaratıcılık diye bir kategori var. Evet. Sanırım siz de önümüzdeki yıllarda bu kategoriye mi oynuyor olacaksınız? Evet, yani bizim veri, teknoloji, yaratıcılık ve stratejinin kesişme noktasında bir alan da oturduğumuzu düşünebilirsin. Brand Experience and Activation kategorisinde Cannes'da jüri üyesiydin. Evet. Bu bir kere çok büyük bir onur. Biz de Reklam Yaratıcıları Derneği'nin sosyal medya sayfasında sizlere bir selam göndermiştik. Evet. Tebrik etmiştik sizleri. Ön jüri. Ön jüri, final jüri değil de çok kalabalık olduğu için başvuruları Social Media Awards'da yaşadığımız farklı jüri değerlendirmelerini Cannes Lions ön jürilere taşıyor. Bu ne demek? Pek çok kategori için kategorideki işleri bölüyor jüriler arasında. Her kategori için birkaç ön jüri oluyor. Ön jüri short listi çıkarıyor. Short listten sonra finale gidiyor. Ama jüri üyeleri Cannes'a zaten gidiyor tabii ki davetli Nasıl olarak. bir deneyimdi bu? Dünyadan bir sürü iş gördün. Çok öğretici ve aydınlatıcı bir deneyim. Şimdi aslında her şey bir tuşun ucunda, her şeyi hemen görebiliyoruz diyoruz ama bu sene Cannes kendi arşivlerini düzenledi. Geçen sene bunu yeniden pazarlamaya başladı ve biliyorsun çok da ciddi bir ücreti olan bir abonelik sistemi. 6.000 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani öyle her bilgi de çok parmağın ucunda olmayabiliyor. Yani oradaki gerçek bir takım şeylere erişmek için hani bunu doğru pazarlayan yerler, yani bilgi bugün dünyanın, yani veri günün sonunda hep bunu konuşuyoruz. Dünyadaki en büyük currency haline geliyor. Ve bunu marketingciler ve reklamcılar da bu şekilde kullanmaya başladılar. Yani neticede ben bir sürü işe ekspoze olma fırsatını elde ettim. Bakış açılarını görme fırsatı elde ettim. Yani düşün, dünyanın en iddialı işlerinin case'lerini gördüm, nasıl yazıldığını gördüm, nasıl hani videolarını nasıl hazırladıklarını gördüm. Ve çok zor bir kategori. Çünkü geçen seneden değiştirilmiş bir kategori. Eskiden promosyonlar ve aktivasyonların içinde olduğu bir kategori. O yüzden daha tam kendi şeyini de bulamamış bir kategori. Biraz da yanlış anlaşılmış bir kategori. Öyle mi? Evet, yani bizim jüri başkanımız Makke'nin kreatif direktörü, dünya kreatif direktörü, çok kuvvetli bir adam. Şey diye tarif etti geçen sene, yani bu esas entegre kampanyadır. Dolayısıyla çok ilginç başvurular geldi. Yani cross kategori, yani o kadar çok sektör var ki bütün teknoloji şirketleri girdi. Bütün perakendeciler girdi. Bütün turizmciler girdi. Yani dünyada aklına gelebilecek her marka, hatta ülkeler, ülke tanıtımları, sosyal sorumluluk kampanyaları, yani limiti olmayan bir kategori. Çok zor bir kategori. Ve sen sosyal sorumlulukla teknoloji şirketini birlikte oylamak zorundasın. Evet. Ne kadar zor değil mi? Çok zor. Ama işte bu Palau Pledge gibi işleri orada gördük. Bunlar mesela o kategoride. Sıyrıldılar yani. tabii. Sıyrıldılar. Yani ama geçen sene Cannes'da dikkatimizi çekti. Yani bir teknolojiyi çok farklı kullanan işler çok sıyrıldı. Hatta teknoloji yaratan. Ya teknoloji yaratan ya da işte yaratılmış bir teknolojiyi ilk defa bir şey için kullanan. Yani işte o Air Jordan'ın işi var. Hani onun o çok meşhur bir şeysi var ya, ilk potaya bastığı hareketi onlar yeniden canlandırdılar 360 derece. İlk defa Snapchat üstünden ayakkabı satıldı. Yani yarım saatte bitmiş ayakkabı, yani bu inanılmaz bir şey. Yani e-ticareti farklı kullanma veyahut da işte Palau Pledge'de olduğu gibi hani çok başka bir iş ama dünyanın iyiliği için yapılan bir iş. Yani bir tanesi deneyimi çok farklı bir hale getiriyor. Unutulmaz bir deneyim yaratıyor, bir ilk yaratıyor. Bir sürü işbirliği gördük Cannes'da. Yani Snapchat'i var, işte Jordan'ı var ama altında başka bir şey var. Veya Spotify'ın
işte yaptığı David Bowie sergisi New York'taki çok çok büyük bir iş yani çok ilginç bir iş. İnsanın ufku çok genişliyor. Biz genellikle biraz daha hani mecraya göre düşünmeye alışığız ya. Evet. Yani şey çok dilimizde. Sınırlar yıkıldı diyoruz ama tam bu yıkılmış sınırlarla ne yapacağımızı daha tam kestirebildiğimizden emin değilim ben. Geçen sene işte bunun çok çok kuvvetli örnekleri var. Biraz Kanda. coğrafyanın etkisi var. Yani bazı dünya teknoloji devlerinin Türkiye'de ofisi bile yok. Siz onlarla nasıl muhatap olup da o teknolojiyi kendinize çevirttireceksiniz? Tabii öyle bir etken var. Bütçe konuşmuyorum. Sadece irtibat kurmada bile bazen zorlandığımız oluyor. İrlanda ile yazış. Biliyorum. Bilmem ne yap filan böyle. Biliyorum, çok iyi biliyorum. İşte biz de şu anda özellikle Newton DDC'de hani onu bertaraf etmek için çok çeşitli görüşmeler halindeyiz. Çok hummalı bir biçimde. Peki Cannes'da jürilik de yapmış birisi olarak böyle özellikle genç ekiplerin ya da ajansların Cannes'a iş gönderirken onlara bir tavsiyen var mı? Yani şuna dikkat etsinler, bunu yapsınlar. Çünkü her bir başvuru şu an 900 euro. Sağlam bir para veriliyor yani. Ben Cannes'a şunu entry için gördüm bile. Cannes'da. Yani şimdi konu artık sadece iyi yaratıcılık, kuvvetli yaratıcılık olmaktan çoktan çıktı. Yani Cannes'da ödül alan işlerin yarattığı etkiye baktığında çok katmanlı bir etki. Yani sadece araştırma sonuçlarını ortaya koyup ne kadar KPI'lerini yerine getirdiklerini anlatmıyorlar. Ya da marka attribute'larını nereye götürdüğünü anlatmıyorlar. Haber oluyorlar dünyada. Dünyada evet. Haber oluyorlar. Bir kanun değişiyor. Bir şey oluyor. Yani dünyada yani dünya ölçeğinde etki yaratan işler daha çok Cannes'da ödül alıyor. Yani hani belki belli kategorilerde çok zeki, hani küçük bütçeli de olsa başka türlü bir yaratıcılık zekası olan işler ödül alabilir ve belki bunların daha fazla şansı vardır diye düşünüyorum ama işte bizim coğrafyamızın getirdiği bir başka şey, hani emniyet bantında dolaşıldıkça hani biraz cesaret gerekiyor o tür işlere imza atmak için. Yani kesinlikle. Haber olacak bir işi yaratmak için belli riskleri almak gerekiyor. Yani genç yaratıcılar kadar genç reklam verenlerin de burada bir sorumluluğu olması gerekiyor. Cesur olmaları lazım. Evet, kesinlikle. Benim takip ettiğim, sevdiğim bizim dönemimiz reklamcılarından David Droga var. Meşhur, bilirsin. Evet, David bir ara bizim eski Publicis'te biliyorsun Worldwide Creative Chief Officer olmuştu. Evet. Çok David beğeniyorum. de kreatif ekiplere şöyle dermiş. İyi bir fikir bulduğunuzda önce basın bültenini yazın gelin. Çok doğru. Çok güzel bir bence yönlendirme. Eğer basın bülteninde başlık atabilecek kadar parlak bir fikirse zaten onun altını öreriz filan diyormuş. Evet. Biraz tersten gidiyor ama sonuçta kanı da yalamış yutmuş bir kreatif olduğu için bildiği var yani. Bir bildiği var çünkü onların da yaptığı projelerde, yani David Droga'nın da günün sonunda Droga 5'ın bir imzası var ve ne tip işler yaptığına baktığında yaptığı işlerin hepsi çok başka bir etki yaratıyor. Ya daha önce olmayan bir şey koyuyor ortaya. Yani davranış değişikliği artık çok hani jenerik. Yani çok iz bırakması lazım. İnsanlık olarak farkındalığımızda iz bırakacak işler bunlar. Yani biraz bu hani beni çok mutlu eden şeylerden biri de geçen sene Cannes'da ben tekrar mutlu oldum reklamcı olduğum için. Yani o kadar, hazzı yeniden mi hissettin, hani yaşadın? En azından yani bu işin bir parçası oldu. Hani tam dünyaya iz bırakacak bir iş henüz yapamamış olsam da belki ya da yapamamış olsak da yine de bunun yapıldığını, yeniden bu mesleğe niye aşık olduğumu bana hatırlattı. RYD ekranda bir konuğumuzda Ozan Varışlı'ydı, reklam yaratıcısı. Ozan da şey dedi, bir 10 küsür sene Cannes'a sürekli abone oldum, gittim geldim. O benim meslek aşkımı tazelediğim ara balayı gibi şeydi falan. Çok doğru. Ben çok de doğru. aynı duygudayım, aynı fikirdeyim. Cannes'ın öyle bir etkisi var. Yani bir 4-5 gün seni bir bocaladı. Çünkü bu eskiden screening'den gösterimler de en büyük şey. Sonra yavaş yavaş bu konuşmalar girmeye başladı devreye. Bu screeningleri, videoları YouTube'da her yerde izliyoruz. Niye bu screeninglere gidiyoruzdan? Yani o mücadeleden kendisini yeniden bence farklı konumlayan
ve tekrar yeniliklerin, geleceğin, endüstrinin konuşulduğu ilham verici bir yer olma noktasına geri gelmeyi başardı bence. Evet, ilk kanda gördüm, ilk kanda duydum, hikayesi kıymetli. Evet. Dev bir endüstri, zaten yok olmasına izin vereceklerini düşünmüyoruz. Şekil değiştirerek Evet, ilerliyor. akıllı bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar, değil mi? Peki senin bir de dernekçilik, vakıfçılık şapkan var. Reklam, senin de olduğu ben gibi. de olduğu gibi, evet, haklısın. Reklamcılık Vakfı'nın yöneticisiydin, başkanıydın. Çok yakın bir tarihte sanırım şapkayı devrettin. Evet, 7 Mart'ta. 7 Mart. Evet. Ne yaptın? 2 sene başkandın. Onun öncesinde vakıfta mıydın? Vakıftaydım. Ondan önce Nasıl de... bir duyguyla başkan oldun ve nasıl icraatların oldu? Ondan önce de 4 sene kadar yönetim kurulundaydım. Daha önceki yıllarda da eğitimci olarak çeşitli vakıf eğitimlerine katıldım. Şimdi bir kere davet edildikten sonra yönetim kuruluna tabii bir süre geçti tam ne oluyor anlamam için. Sonra yani benim için şu çok kıymetli. Vakıf insan kaynağını eğilen, bizim endüstrimizin içerisinde yer alan, reklam veren tarafında da olabilir. Reklam ajansı olur, medya ajansı olur, dijital ajansı olur. Fark etmez. İnsanların daha donanımlı olması için çalışan, yani misyonu insan kaynağının zenginleştirilmesi, hatta keşfedilmesi, hatta sektöre kazandırılması, sektöre kazandırıldıktan sonra da her seviyede onları çeşitli, çok yönlü eğitimlerle desteklemek olan bir sivil toplum kuruluşu. Ve derneğin uzantısı aslında Reklamcılık Derneği tarafından kurulmuş olan bir yapı 2000 senesinde. Evet, dernekle ilişkisi tam olarak ne? Bunu kafada oturtamayanlar var çünkü. Var. Beni işte dernek başkanı olarak düşünenler var. Dernek vakfa üye olduğunu zannedip üye olmayan ajanslarımız var. İkisine ayrı ayrı mı üye olunuyor? Evet. Reklamcılık Vakfı üyesi olmak için Reklamcılık Derneği'ne üye olmak lazım önce. Derneğe üye olduktan sonra vakıfa üyelik ayrı bir şekilde yapılıyor. 2 kere mi aidat alıyorsunuz? 2 kere aidat alıyoruz. Hepsi iyi 2 şeyler. kere rafine diyorsun. 2 kere rafine. Şimdi Reklamcılık Vakfı'nın bütün gelirleri yeniden eğitime aktarılır. Yani Reklamcılık Vakfı ticaret yapan, karlılık amacı güden bir şey değildir, kuruluş. Tamamen eğitim kaynakları olarak yeniden devreye sokulur. İşte çok gençlere yaptığımız çaylak kampından tut. Ondan sonra böyle 5 senelik tecrübeli şeylere, reklam verenlere, medya ajanslarına ve hatta reklamcılara Google'la işbirliği yaparak bu sene yeni tasarladığımız hızlı şarj eğitimi ne evet, varıncaya adı güzel kadar. olmuş onun ya. Adı da Karşıma güzel oldu, çıktı. içeriği de güzel oldu. Hem Google buna içerik katkısı verdi ve çok iyi bir iş ortaklığı kurduk. Yani iş Dijital ortaklığı üzerine derken bir eğitim, değil yani mi? içerik ortaklığı aslında dijital üstüne. Hem yurt dışından konuşmacı geldi, hem buradaki kaynaklarını devreye soktular. Reklam Verenler Derneği'nden de çok ilgi oldu. Biliyorsun yeni nesil prodüksiyon eğitimini tasarladık. Evet. Geçen sene buna da çok ihtiyaç vardı. Burada da Reklam Verenler Derneği ile ortak hareket ettik ve o eğitim de geliştirilerek devam edecek. Mesela o eğitime reklam yapımcıları derneği dahil olmak istemedi mi? Yeni nesil prodüksiyon eğitimi. Ben biraz dernek ve vakıfların daha bir arada çalışması gerektiğini aslında inanıyorum. bu çok doğru bir şey. Dahil olmak istemediler diye bir şey yok. Biz Reklam Verenler Derneği ile birlikte bunu tasarlarken şöyle bir şey yaptık. Yani dernek olarak dahil etmedik ama sektörde ağırlığı olduğunu bildiğimiz yapım evlerini bu işin içerisine soktuk. Şöyle tasarlandı eğitim. Yapım evi sahipleri, prodüktörler, çok duayen fotoğrafçılar, yönetmenler, İmaj burada bizim partnerimiz oldu. İçerik partneri ve eğitim partneri. Reklam Verenler Derneği partnerimiz oldu. Çok büyük bir yuvarlak masa toplantısıyla içerik dikeyleri aslında tasarlandı. Yani neye ihtiyaç var? Niye bunu yapıyoruz? Ve en temel şeylerden bir tanesi konulardan reklam verenlerle ajanslar arasında yeniden ortak dili tutturmak. Oradaki bir takım sıkıntılı olan konuların daha iyi anlaşılması için
Hani bir bilgi bütünlüğü sağlamak. Tabii ki her ilk tasarlanan eğitimde olduğu gibi başka ihtiyaçlar da baş gösterdi. Elbette. Çok iyi yaptığımız şeyler oldu. Daha az iyi yaptığımız şeyler oldu. Onu hani geliştirerek devam etmek üzere yola çıktık. Ama ben senin bu söylediğin şeye katılıyorum. Tabii ki neden olmasın? Hani her eğitimde bir sonrakinde sektördeki diğer paydaşı da yanına almak olacak bir şey yani. Çok Olması eskilerde olur. aslında bunu bir deneyim ve değiştirmek istediğim bir nokta olarak da düşünebilirsin. Ben de yaklaşık 18 yıldır Reklam Yaratıcıları Derneği üyesiyim. 2 ya da 3 kez yönetim kurulunda yer aldım. Son yönetimde genel sekreterliğini yaptım ve en son işte başkanlığını devraldım. Benim yönetimde olduğum zamanlarda da yani eski dönemlerde Reklamcılar Derneği ile Reklam Yaratıcıları Derneği arasında bir sürtüşme, hayali bir çatışma, var olup olmadığında henüz anlayamadığım böyle bir bulut vardı. Yani zaten küçük bir koltuk var, benim de popom büyük affedersin. Şimdi birlikte paylaşırsak burada oturamayız filan gibi bir duygu vardı. Ve ben o zaman da anlamıyordum bu hissiyatı, meseleyi. Yani zaten neyi paylaşamıyoruz yani sen de derneksin, ben de derneğim. Günün sonunda ticari bir ilişki de yok. Derneksin nihayetinde. Şimdi O taraf sanki bir Reklam Yaratıcıları Derneği'ni ötekileştirmişti. Reklam Yaratıcıları Derneği onları da bir patronlar kulübü olarak değerlendirip böyle bir hava, hissiyat vardı. Şimdi Reklamcılık Derneği de ne yapar? Hani bunların farkı nedir diyordun ya sen. Reklamcılık Derneği de aslında sektörün Vakfı, Reklamcılık Vakfı. Hayır, dernek. Reklamcılar Derneği. Evet, dernek de sektörün hani mesleğin itibarına yönelik aslında doğru ilişkileri tesis etmek. İşte kamuyla olsun veyahut da sektördeki diğer paydaşlarla reklam verenlerle olsun. Reklam verenlerle olsun. Böyle bir misyonu var. Şimdi biraz dernek dinamiklerine bakmak lazım. Her derneğin dönemleri olabiliyor. Yani bunlar yaşayan günün sonunda kuruluşlar. Çok özür dilerim. Ben bu arada biri iyi, öteki kötü anlamında söylemiyorum. Sadece yani, benim tarzım o değil yani. Ben bunu anlamıyorum. Olmuştur hatta bir dönem. Volkan'ı da buraya davet edeceğiz. Sevgili Volkan İkileri. Evet, yani çok konuştuk. güzel. Bir tarihini uydurduğumuzda bu dernek meselesinin daha da derinlemesine ona sormayı düşünüyorum. Evet, yani ben aslında katılıyorum. Hani pek çok konuda işbirliği yapılabilir. Olmuştur, doğrudur. Ben farkında değilim bu söylediğin dönemin ama hani böyle yaşadıysan doğrudur. Bazen işte o dönemki yönetimin hani birlikte paylaştığı bir yönetim anlayışı ya da bir bakış açısı mutlaka, olabiliyor demek ki. Yok bu arada dernek Reklam Yaratıcıları Derneği'ni uzaklaştırdı. Öyle değil. İki tarafta da bir kutuplaşma duygusu vardı eskiden. Ben tamamen onu kaldırma peşindeyim. Yani şimdi çok iyi. Aslında birlikte de bir şeyler yapmak istiyoruz vakıfta ama fırsat olmadı. Evet. Ama yapılabilir. Yani vakıfın şu anda yeni yönetim kadrosu da çok iyi, çok kuvvetli bir kadro. Vakıfta güzel. Yani genellikle bir devamlılık oluyor yönetimin içerisinde. Yani geçmiş yönetim kurullarından vakfın nasıl döndüğünü derken nelerin kıymetli olduğunu iyi bilen, iyi anlayan, hafızayı taşıyacak insanlar devam etmek istiyorlar. Vakıf biraz gönül işi, eğitimle ilgili olduğu için ve yepyeni eğitimler tasarlamak gerektiği için yani eminim sizin dernekle çok iyi işler yapılabilir. Ben mevcut bir iki tane eğitimi hani yerine getirmek, işte efendime söyleyeyim yepyeni şeyleri arkadaşlarımla birlikte oluşturulmasına katkıda bulunmanın dışında bir de benim çok önemsediğim bir konu vardı. O da bizim gençlerle olan ilişkimiz. Seneler içerisinde çok flulaşmıştı. Yani pek artık birbirimizi göremez hale gelmiştik. Bir üniversitelerle nasıl daha iyi, daha üniversite çağından çocuklarla konuşmaya başlarız diye epey bir çalıştay yaptık. Stratejistlerle oturduk, çalıştık vesaire. Sonra dedik ki biz gene kendimiz hani 40 plus insanlar olarak 40 plus 50 plus oturmuş gençlerle nasıl konuşacağımızı çalışıyoruz. Niye gençleri davet etmiyoruz? Onlar da biraz buna kafa patlatsınlar. Ve biz Next Board adında gayri resmi bir genç yönetim kurulu kurduk vakıfın içinde. Çok güzel. Yani her vakıf temsilcisinin bir tane de genç temsilcisi var.
ve onlara bu işi verdik ödev olarak. Onlar doğrudan doğruya üniversitelere yönelik programları hazırlamaya başladılar, gitmeye başladılar, sunumlar yaptılar. Bu ne zaman başlayacak bu programlar? Başladı. mı? Üniversitelerde. Başladı. Benim Çok başkanlığımda güzel. başladı. Çok güzel. O kurulu kurduk ve o devamlı olacak, gelenekselleşecek diye düşünüyorum. Çok güzel bir adım. Gerçekten başka söyleşilerde de bundan bahsediyoruz. Üniversiteler bir şey yapmaya çalışıyor, bir gayret ortaya koyuyor. Sektör de burada bir şey yapmaya çalışıyor. Evet. Ama burada da Kopukluk aynı şey var. geçerli. Bir kopukluk var. Var. Bilmiyorum, akademisyenleri biraz hor mu görüyoruz sektördekiler olarak? Akademisyenler de bizi biraz arogan mı görüyorlar? Orasını tam daha çözemedim. Tanımıyoruz birbirimizi. Evet, yani Tanımıyoruz, biraz daha biraz kopuz. ilişki kurmamız lazım Belki diye biraz düşünüyorum. daha eskiden daha dar bir çevrenin içindeydik. Belki daha iyi tanışıyorlardı, olabilir. Ama şu an çok iyi tanıştığımızı düşünmüyorum belli ilişkiler dışında. Ben de yani biz ajans olarak da mesela üniversitelerle daha çok şey yapmak istiyoruz. Yani bu sadece çocukların staja gelmesiyle ilgili bir konu değil. Yani benim sosyoloji bölümlerinde hoca olan arkadaşlarım var. İşte onlarla da oturuyoruz, konuşuyoruz. Hani gelelim, anlatalım, hani ne istiyorsanız içerik üretelim, farklı şeyler yapalım. Yani biraz karşılıklı bilgi alışverişiyle ilgili bir şey bence bu. Kesinlikle. Bir de şey meselesi var. Reklam Yaratıcıları Derneği olarak bizim yapmayı arzu ettiğimiz bir konuda sektörden yaratıcı olur ya da marka grubundan olur, strateji olur, fark etmez uzmanlığı. Arkadaşlarımız davet ediliyorlar üniversitelere konuşmacı olarak. Ben istiyorum ki sektörden birinin üniversiteye konuşmaya gittiğindeki yapacağı şeyin bir manifestosunu yazalım. Yani şu soruları bir soralım önden arkadaşlarımıza. Aslında manifesto dediğimizde 10 tane soru olabilir bu. 1. Hangi üniversitede, hangi bölümde konuşacaksın? Sordun mu? 2. Hangi derste, hangi proje bağlamında konuşacaksın? Yani content'te emin misin? Yani bizim reklamcı olarak normalde bir brief'i alırken sorduğumuz soruları üniversiteye konuşmaya giderken sormadığımızı fark ettik. Yani tespitimiz budur. Üçüncüsü konuyu anladın, nerede konuşacağını anladın. O ekibin, o grubun, o ders olabilir, öğrenciler olabilir. Beklentilerini biliyor musun? Seni ne beklentiyle davet ettiler ve ne diye çağırdılar? Dördüncüsü, buna hazırlık yaptın mı? Yoksa gidip anılarını mı anlatacaksın? Şimdi burada hani vakti kıymetli ya, bizim hepimizin vakti kıymetli, Tabii, meslektaşlarımızın da vakti kıymetli. Ama o çocukların da beyni kıymetli değil mi? Çok. Yani oraya atacağımız tohumların kalitesi üzerine çalışmamız gerektiğine inanıyorum ben. Dolayısıyla hani gel sen de destek ol. Bu videoyla izleyen insanlar da bu farkındalığa biraz daha yaklaşsınlar. Dernek olarak da zaten basit bir şey bu. 10 tane soruyu yayınlarız, sitemizde yayınlarız, sosyal medyamızda yayınlarız. Belki video çekeriz bununla ilgili. Ama ben bunu önemli buluyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? %100 hani bu çocukların kaç tanesi bir ajans içi görüyor ya da doğru bir yönlendirmeyle hayatta nereye gideceğini keşfediyor. Kaç tanesi o bölümde gerçekten istediği için okuyor. Kaç tanesi o bölümünü okuduğu şeyin işini gerçek hayatta yapan birisiyle tanışıyor, görüşüyor, konuşuyor. O yüzden aslında her bu tür davet bir sorumlulukla gelen bir davettir. Yani Şüphesiz. oraya doğru bir hem sektör temsili hem içeriği doğru aktarma hem bunun bir işe yaraması için. Yani ben her türlü vakit kaybına kem gözle bakan birisi olduğum için hem çocuklara yazık hem oraya giden insanın vaktine yazık. Yani bunun karşılıklı anlamlı bir şeye, alışverişe dönmesi için gerçekten niye yani biraz da bazen şey de oluyor. Yani üniversiteler de bazen tam olarak hani kimi çağırmalılar, neden çağırmalılar, nasıl bir çağırmalıyız durumu oluyor da hani tam en yararlı olacak insanı da kim olduğunu da bilemeyebiliyorlar. Yani böyle de bir durum oluyor. Bazen Doğru. Eşleşememe halleri de oluyor. Doğru konuğu getiremiyorlar, evet. Evet, bazen öyle. Ve biraz da doğru araştırmayı da yapmıyorlar. Nasıl yapacaklarını da bilmiyor Kime olabilirler. erişebiliyorlarsa onu çağırıyorlar Evet, gibi de bir durum yani, var. Evet, bu herkesin de vakti çok kıymetli ya. Genellikle de hani bu tür şeylerden hani mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyor ya çoğu yönetici.
Yani bulamıyorlar tabii herkesi. Normal. Doğru. Peki sektöre girmek isteyen genç arkadaşlarımıza sen Kristal Elma'da hosteslik yaptın. Evet, Ardından tabii bu bir sektöre girme yolu değil ama ardından tamamen Jeffy benimkisi Medina ile sitesi. denk geldin ve Evet. konuştun. Böyle bir hikaye peri masallarında olur. Gerçekte nadir. Benimkisi Ne yapsınlar? gerçekten kaza. Ben sektöre girmek istediğimi bile bilmiyordum. Bizim zamanımızda reklamcılık diye bir okul yoktu. Bana işte medya bölümüyle görüşmeye gideceksin dediler. Medya bölümü ne iş yapar hiçbir fikrim yoktu. Ama şimdiki çocuklar tabii çok daha fazla şey biliyorlar hayatla ilgili. Onlar Bilgiye gerçekten erişmek daha kolay. bilgiye erişmek daha kolay. Şimdi bir kere gerçekten bu işi yapmak istiyorlarsa gelmeliler. Yani bazen öyle çocuklarla karşılaşıyorum ki gelirken yani görüşmeye gelmiş ajans web sitesini açıp bakmamış bile. Yani Şaşırıyorsun ve üzülüyorsun. değil mi? şaşırıyorum ve üzülüyorum çünkü hani o bir iş olarak oraya geliyor. Şimdi reklamcılık hani salla başını al maaşını gibi yapılabilecek bir iş değil. Yani oraya çok emek vermesi gerekecek, çok öğrenmesi gerekecek, çok okuması gerekecek. İşte bu gene Mary Wells'ın bir şeysini hatırladım şimdi. Kadın şey demişti, beni çok etkilemişti. Yani bir reklamcı her şeyi okumalı. Bir reklamcı hakkında hiçbir şey bilmediği bir sürü konuyu öğrenmek durumunda da kalıyoruz zaten. Tabii ki. Ve bu merak yoksa bir insanda, hani bu benim işim mi, işim değil mi, bu bir iş kutusu olarak bakıyorsa bir numaralı tavsiyem bir kere bizim işimizi yapmaya heveslenmesinler. Yani reklamcı olmak sadece işe girerek olan bir şey değil. Yani kendini vakfederek olan bir şey. Ama çok okusunlar, kendilerini geliştirsinler, yani çok dil öğrensinler, yani müzikle, filmle, yani grafikle, Peki, tasarımla ilgilensinler. Bunları yaptılar. Ben Evet. de hem üniversitelerde anlattım hem de meslektaşlarıma anlattığım bir şey var. Reklamcı 2 tane soruyu soran kişidir diye özetliyorum. Birincisi neden? Yani bu seni bilgiye götürür, brief'e götürür, konuyu anlamanı sağlar, insight'a götürür, tüketiciyi tanımanı sağlar vesaire. İkincisi de neden olmasın? Bu da bizi yaratıcılığa götürür. Hatta bir dergide bir 7-8 senedir bir köşem var. Onun adı da Neden Olmasın, köşenin adı. Bunu böyle uzun uzun anlatıyorum, örneklendiriyorum. Ben şöyle düşünüyorum, eğer insanlarla ilgili meraklı değilse bir insan reklamcı olamaz. Yani insanların neyi neden yaptığını merak etmiyorsa veya bir insanı A noktasından B noktasına götürmek için ne yapılabilir oturup düşünmekten zevk almıyorsa reklamcı olamaz diye düşünüyorum. Yani bu çünkü o neden sorusu ve nasıl, hani ve neden olmasın. Yani bizim işimiz gerçekten soru sormak. Yani bir işte ben diyorum ki yani mesela müşteri ilişkileri için görüşmeye geliyor. Müşteri ilişkileri için ne olduğunu düşünüyorsun diyorum. İşte müşteriden aldığımız şeyi ajansa anlatalım, ajanstan aldığımız şeyi müşteriye anlatalım. Değil tabii yani. Postacılık değilmiş. Evet. Peki bunları yaptı. Nasıl girecek sektöre? Var mı bu işin bir sihri tüyosu? Becerisi? Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bizim sektörümüze girebilir aslında parlak çocuklar. Bizim sektörümüz şu anda parlak insan kaybediyor başka sektörlere, başka ülkelere. Yani çok yetenekli insanlar gidiyorlar. Yani ben gerçekten çok tutkulu, meraklı ve parlak ve bu işi yapmak isteyen insanların önünde bir engel olduğunu düşünmüyorum. Sektöre İsteyen girmek iyi için. bir Evet. ön yazı yazar, iyi bir Evet. CV hazırlar. Evet. Nereye başvuracağını tespit eder. Kesinlikle. Oradaki etkin insanların isimlerini zaten internet var, öğrenir ve bir şekilde kapıdan içeri girer diyor. Kesinlikle. Tamam. Yani Çünkü bu vakıfı Türkiye'de değerlendirir. Gider vakfın kapısına aşındırır. Yani kapı aşındırmak diye bir şey var. Ajansın kapısına ama hani her gün bir CV, aynı CV'yi tekrar atıp beni alın demekten bahsetmiyorum. Yani biraz hani sıyrılacak belki bir şey yapar. Bizde çünkü bir kabullenilmiş atalet diye bir duygu var. Evet. Nasıl olsa beni çağırmazlar, almazlar. Çok da gayret etmeme gerek yok. Bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorsun değil mi sen de? Düşünüyorum. Türk reklamcılığında şu an. Çünkü Düşünüyorum. bizim de yetenekli insana ihtiyacımız Evet. var.
ve kendini iyi ifade edebilen. Bunu da Tabii. söyleyelim ki bunu izleyen insanlara da biraz cesaret vermiş olalım. Evet. İstediğim Kesinlikle o var aslında. ve biz böyle genç insanlarla tanıştığımızda çok heyecanlanıyoruz. Değil mi? Çok çok heyecanlanıyoruz. Peki yordum seni ve Rica sohbetimizin de sonlarına doğru geliyoruz. Bir sorum daha var. Geçen ay Times'da bir makale yayınlandı. Gülüyorsun. Reklamcılığın geleceği Geleceği. diye. Burada Google ve Facebook'u dijital reklamcılığı domine etmekle, oradaki dev pastayı toparlayıp baskın bir duopol deniyor buna. Duopol olmakla filan itham ediyorlar demeyelim de bir öngörü makalesi zaten bu. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani datayı zaten bunlardan çekiyoruz. Google'dan, Facebook'tan çekiyoruz. Sen de Data Driven Creativity diye bir şirket kurmuşsun. Tam da göbeğinde oturuyorsun bu işin. Nasıl yapacaksın diyorsun. Nasıl yapacaksın? Yani bak söyleyeyim sana rakamı. Şu an dünya reklamcılığının, dijital reklamcılığının %61'i Evet. Google ve Facebook'un elinde. Evet. Öyle. Geçen sene bu 50'lerdeydi. Öyle. %10 büyüdü. 176 milyar dolarlık bir ciroları varmış. Öyle. Reklamdan gelen. Ne olacak bunun sonu? Bunu dünya çok tartışıyor zaten regülasyon bazında. Ne olacak, böyle mi devam edecek? Yani bu çünkü çok öngörülemeyen bir büyüklüğe ulaştı ve bunun başka da yanında şey yok ama dünyada şaşırtıcı derecede çok şirket bir sürü konuda dev yatırımlar yapıyor yazılım. Yani dijital reklamcılığın plasmanı bir şey, bu formatların size servis edilmesi bir şey. Bir de onun içini dolduracak şeyleri yapmak bir şey. Yani dünyada hani distopik bir dünyaya doğru gittiğimizi ben düşünmüyorum açıkçası. Ama regülasyonların geride kaldığını düşünüyorum. Yani bir sürü ülkenin mevzuatı şu an bu sıkıntıyı çözmeye yeterli Hazır değil buna. Hazır değil. Yani Bitcoin'de olduğu gibi. Evet, teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki bir sürü ülkede kamu geride kaldı. Kamu kendini Evet, yani bu güncelleyecek işin evet. ve bu konunun önüne mi geçecek? Senin hissiyatın önüne geçecek, 61'i belli 51'e düşürecek mi? Düşürebilir, belki başka oyuncular çıkabilir ortaya. Yani düne kadar Facebook yoktu, düne kadar Google yoktu. Tamam, kolay bir şey değil ama imkansız görünen bir sürü şey oldu dünyada. Doğru. Yani kim diyebilirdi ki bir gün, hani bazı markaların, şimdi saymaya gerek yok ama hani hep senin benim gençliğimde olan dev markaların bir bölümü bugün yok aramızda. Doğru. O zaman düşünemezdik. Teknoloji şirketleri işin başına oturdular. Ama bu normal, dünyanın gidişatı bu yönde. Çünkü teknolojinin yani şeyi geriye akıtamazsın zamanı. Zaman buraya doğru akıyor. Teknolojiyle el ele akıyor. Yani bir an evvel, hani buna ne kadar hızlı adapte olursa dünya, mevzuat, kamu, işte bir de ülkeden ülkeye değişiyor. Yani bunun etiği çok tartışıldı mesela geçen sene Cannes'da. Ve gazetecilerin bir bölümü çok sıkıştırdılar belli teknoloji şirketlerini ve o teknoloji şirketleriyle el ele yürüyen ve onların gücünü destekleyen reklam verenleri. Peki Mesela bu nasıl konuda bir şey çıktı o söyleşiden, o sıkıştırmadan? biraz gerginlik yaşandı. Gergin, kavga çıktı mı? Yok, kavga çıkmadı ama yani bu önemli bir konu. Dünyanın üzerinde durduğu bir konu. Tabii bunu tartışmak kolay değil. Yani büyük güçler bunlar. Yani siz reklam verene şunu söyleyemezsiniz. Bunu böyle yapma. Yani bundan imtina etle çözülmez bu tür şeyler. Yani Tabii. bir güç dengesizliği hiçbir zaman dünyadaki hiçbir endüstri için iyi olmamıştır bugüne kadar. Dolayısıyla bunun bir karşı gücü gelmek zorunda. Bir yerde, bir şekilde. Belki birkaç katman haline gelecek. Bir bölüm mevzuattan gelecek. Bir bölümü yeni oluşumlardan gelecek. Bir bölümü belki etik düzenlemelerden gelecek. Bilmiyoruz, göreceğiz. Evet, çok da startup firma var zaten. Çok. Bu firmaları da aslında zorlayan firmalar var. Ama bir şekilde bu firmalar geliyor, o startup'ı satın alarak riski bertaraf etmeyi başarıyorlar. Öyle de bir durum var. Evet, Bakalım göreceğiz. Gelecekle ilgili öngörüler her zaman tutmayabilir. tabii. Biz de zaten geleceği okumak değil de geleceğe hazır olmak tarafında herhalde olacağız bu işin. Evet. Çok keyifli bir sohbetti Lizeciğim. Benim için de. Teşekkür Çağlar, ediyorum. ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, aklına sağlık. Çok sağ ol. R7 ekranda bugün
sevgili Lize Karaboğa'yı ağırladık. Bir sonraki programlarımızda yine değerli konuklarımızla buluşmak üzere. Hoşça kalın.